Merhaba arkadaşlar. Bugün Aselsan firmamızın hisse analizini yapacağız. Diğer firmalarda da söylediğim gibi ben tüm ayrıntılarını vereceğim. Ayrıntı detaylarını beraber inceleyeceğiz. Ancak yatırım tavsiyesi vermiyorum. Burada söylediklerimden çıkartım yapıp alıp almamak ya da elinizde varsa satıp satmamak tamamen size kalmış. Ben şu anda üst firmaların A'dan Z'ye giderek o sırayla devam ediyorum hisse analizine ama siz merak ettiğiniz bir hisse olursa mutlaka yoruma yazın. Önceliklendiririm. Hemen sizin de istediğiniz hissenin analizini yaparım. İsterseniz çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. Varlık kullanana baktığımızda etkinlik kaybı olduğunu görüyoruz. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha satış üretmiş. Her bir TL'lik varlık ile 46 kuruşluk satış yapılmış. Geçen yıl bu rakam 1.2 TL'ymiş. Stok yöntemine baktığımızda verimlilik kaybı olduğunu görüyoruz. Çünkü stok tutma süresi 77.9 günden 236.7 güne kadar yükselmiş. Alacak yöntemine baktığımızda tahsilatların yavaşladığını görüyoruz. Çünkü alacaklar ortalama tahsilat süresi 44.4 gün uzayarak 104 günde tahsil edilmeye başlamış. Borçlar ise ortalama 60 günde ödenmiş. Cari oran trendine baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. Cari oran geçen yıl 1.25 iken bu yıl 1.52'ye yükselmiş. %21'lik bir likit artışı olmuş. Cari oran seviyesine baktığımızda bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir durumda. Bu yüzden yeterli. Likitte oran seviyesine baktığımızda likitte oranı yani test oranı 0.83 seviyesinde, stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir durumda. Nakit aralığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıkların 1.7'sini oluşturuyor. Geçen yılda bu oran yine 1.7'ymiş arkadaşlar. Günlük ödemeler için likiditeye baktığımızda şirket ödemeleri ek bir nakit girişi olmadan 194 gün daha sürdürebilecek durumda. Bu yüzden de yeterli nakit bulunuyor. Yani 6 ayın üzerinde bir sürede hiç para girmese bile ödemelerini yapabilecek durumda. Öz kaynak oranı güçlü çünkü kaynaklı alımın içerisinde öz kaynakların payı %58 arkadaşlar. Uzun vadeli yükümlülükler %12 iken kısa vadeli yükümlülükler %29. Öz kaynak trendinde bir artış var. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %153 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda borçları da azalıyor. Çünkü kaldıraç oranı geçen yıl 0.5 iken bu yıl 0.41'e kadar düşmüş. Varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse ediliyor anlamına geliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre normal düzeyde bir borç var. Net borç seviyesine baktığımızda FAVÖK'ün 2.07 katı. Bu da FAVÖK'e kıyasla ortalama düzeyde bir borç olduğunu gösteriyor. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda normal düzeyde çünkü öz kaynakların 0.49 katı yani öz kaynakların yarısı kadar kısa vadeli borcu var. Öz kaynaklara kıyasla normal düzeyde yine. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda burada bir artış var. Buradaki artış da finansman maliyetlerinde bir artışa sebep olabilir. Bu sayfada konuştuklarımızda tek olumsuz olan bu. Diğer hepsinden olumlu olarak bahsedebiliriz. Kısa vadeli borç ağırlığına baktığımızda azalış meydana gelmiş. Çünkü kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen %40.3 iken bu yıl %28.7 seviyesine düşmüş. Daha uzun vadeli rahat borç çevrim imkanı oluşabilir. Finansal borçların ağırlığına baktığımızda bir artış var. Kısa vadeli borçlar içerisinde finansal borçların payı %49 olmuş. Geçen yıl bu oran %36'ymış. Artmasını tabii ki istemiyoruz. Artması bizim için olumsuz. Finansal gider trendine baktığımız azalış var. Finansal borçlar geçen yıla göre %197 artmış ama finansal giderler ise yıllık bazda %32 azalmış. Azalan finansal giderler net kâra pozitif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda kritik düzeyde. Faiz ve vergi öncesi kâr, faiz finansal giderlerin 3 katı. Ama kârla finansal giderler karşılansa da başa baş noktasına yakın olduğu için kritik dedik. Faaliyet kâr marjında azalış varken net kâr marjında artış var. Faaliyet kâr marjı geçen yıl %43 iken bu yıl %24'e düşmüş. Net kâr marjı ise geçen yıl %8 iken bu yıl %10'a yükselmiş. Faaliyet kâr marjı neden düşmüş buna bakarsak genel yönetim giderlerinin oransal olarak arttığını görüyoruz. Öz kaynak kârlığına baktığımızda bir artış meydana gelmiş. Öz kaynak kârlılığı %9. Geçen yıla göre artış var. Geçen yıl bu -1'miş arkadaşlar. Şirket her 100 TL'lik öz kaynağı ile 9 TL'lik kâr elde etmiş. Öz kaynak kârlılığı neden arttı dersek kârlılıktaki artış verimlilik ve borçlulukta düşüş olarak gözüküyor. Aktif kârlılığına baktığımızda azalış var. Aktif kârlılığı %9.3 seviyesinde. Geçen yıl bu oran %39.9'muş. Ciro büyümesinde bir artış var. Satışlar yıllık %14.4 artmış. Enflasyonlar arındırılığında %0'lık bir ciro artışı gözüküyor. FAVÖK büyümesine baktığımızda satışlarla artışla birlikte FAVÖK'te de %13'lük bir artış meydana gelmiş. Net kârda %39'luk bir artış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda da uzun vadeli kaynak ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Yıllık %143.5 olan duran varlık büyümesi ağırlıklı olarak finansman prensibine uygun şekilde uzun vadeli fonlarla ve öz kaynaklarla gerçekleştirilmiş. Bu da bizim için olumlu. İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda pozitif arkadaşlar. Ticari faaliyetler sebebiyle edinilen nakit geçen sene göre %77 azalmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem kârı. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışına baktığımızda yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu da daha fazla borçlanmaya sebep olabilir.
En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları. Serbest nakit akışa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Negatif serbest akışı da borçlanmaya olan ihtiyacı artırabilir. En büyük finansman kalemine baktığımızda borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri olduğunu görüyoruz. Dönemlik toplam nakit akışı ise negatif. Dönem sonu miktarı 3 milyar 596 milyon TL seviyesinde. Aselsan'a geçen yıl 1000 TL yatırsaydık şu an 1412 TL'miz olacaktı arkadaşlar. Yani %41'lik bir getirisi var bir yılda. Enflasyonda işte %45'lerde olduğunu düşünürsek yıllık enflasyona, resmi olarak açıklanan yıllık enflasyona yakın bir getiride bulunmuş. Çok fazla ezdirmemiş diyebiliriz enflasyon karşısında. BIST 100'ün ortalaması 1203 TL olmuş. Dolar 1199 TL olacakmış. Mevduata yatırsaydık 1709 TL. Yani baktığımızda BIST'in ortalamasını ve doları geçmiş. Yani dolara yatırdığımızdan daha fazla para kazandırmış ama mevduat faize yatırılan bir paraya göre de daha az getiri getirmiş. Bitcoin'e yatırsaydık 2375 TL'miz olacaktı. Bitcoin zaten tarihi zirve yaptığını biliyoruz. Bu yüzden altında kalması normal diyebilirim. Altına yatırsaydık 1536 TL'miz olacaktı. Güvenli liman dediğimiz altının da altında kalmış. Fiyat kazanç oranına baktığımızda Aselsan'ın şirket rasyo değeri 34.07. Biliyorsunuz burada sektör ortalamalarının altında olması bizim için önemli. Savunma sektörünün 42.09 iken teknoloji sektörünün 41.21. Gördüğünüz gibi her iki sektör ortalamasının altında. O yüzden fiyat kazanç oranı açısından baktığımızda şirketin hisse fiyatına ucuz diyebiliriz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Aselsan'ın yine burada değeri 2.51 arkadaşlar. Savunma sektörü ortalaması 4.83 iken teknoloji sektörü ortalaması 3.45. Burada da yine sektör ortalamanın altında olmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi her iki sektör ortalamasının altında. Bu da yine piyasa değeri bölü defter değeri açısından, bu rasyo açısından şirket hisse fiyatının ucuz olduğunu gösteriyor. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımızda burada yine sektör ortalamasının altında olmasını istiyoruz arkadaşlar. Aselsan'ın burada 18.82 iken savunmanın 32.54, teknolojinin ise 17.05 arkadaşlar. Yani savunma sektörünün hayli altında kalmış, teknoloji sektörünün ise çok az üstünde kalmış. Yani burada yine de yakın diyebiliriz. O yüzden hani savunmayla da arasındaki farka bakarsak yine fena olmayan bir rasyo değer diyebilirim. Hissemizin fiyatı 68.35 olarak almış ama tabii ben bunu birkaç gün önce almıştım. Şu an 70 TL seviyelerinde, hisse başına kar 2 TL. Piyasa değeri 311.7 milyar TL, ödenmiş sermaye 4.6 milyar TL, net borcu 29.8 milyar TL, firma değeri de piyasa değeri artı net borç olduğu için 341.5 milyar TL. Temettü bilgilerine baktığımızda 25 Kasım 2024 tarihinde temettü verdiğini görüyoruz. 0.18 yani %0.18 yani 1'de 2'ye yakın bir oranda temettü vermiş. Oran olarak bir hayli düşük kalmış diyebiliriz. 510 milyon TL'lik bir temettü dağıtılmış. Bedelsiz sermaye potansiyeline baktığımızda da %2618 olduğunu görüyoruz. Bu ekranda alma sebebim katılım endeksinde olduğunu göstermek arkadaşlar. Caiz yatırım yapma, helal yatırım yapmak isteyen insanlar için Aselsan'da yatırım yapılabilecek firmalardan bir tanesi olduğunu görüyoruz zaten. Aynı zamanda BIST 30 firmalarından bir tanesi arkadaşlar. Aselsan hisse analizimiz bu şekildeydi. En başta söylediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Faydalı bulsanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Eğer bildirimleri açarsanız bundan sonraki videolarım hızlıca karşınıza düşecek. Daha fazla bir araya geleceğiz arkadaşlar. İyi günler.